Merhaba, iyi günler. Dün 4 bakan Avrupa Birliği konusunda bir reform hareketini tekrardan canlandırmak için bir araya geldi. Yaptıkları açıklamalar, verdikleri fotoğraflarla karşımıza çıktılar ve bugün hükümete yakın gazeteler ki zaten var olan gazetelerin büyük bir kısmı artık hükümetin sözcüsü durumunda. AB yeniden Avrupa Birliği, reform dönemi vesaire gibi başlıklarla çıktılar ve sanki Türkiye yeniden bir zamanlar AK Parti'nin ilk iktidara geldiği tarihlerdeki gibi neredeyse bir Avrupa Birliği havasına giriyormuşçasına bir hava yaratılmak istendi. Ama bu hava, bu yayının başlığında da söylediğimiz gibi kimseyi inandıracak, ikna edecek bir olay değil. O fotoğraflara baktığımız zaman ki bu konuda çok güzel yazılar da yazıldı. Özellikle Murat Sevinç'in yazısını anmak isterim. Orada bakanların verdiği fotoğraf bile bu işin çok da fazla ciddi olmadığını, gayri ciddi olduğunu aslında düşündürtüyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü ben öteden beri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını isteyen, bunu savunan, bu konuda da elinden geleni yapmaya çalışan birisiyim. Avrupa Birliği'ne karşı olanları biliyorum. Avrupa Birliği sürecini kuşkuyla yaklaşanları, eleştirel yaklaşanları biliyorum. Ve saygı da duyuyorum. Bu tartışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği ile böyle konjonktüre göre kurulan ilişkilerin hiçbir samimiyetinin ve ciddiyetinin olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şimdi orada yapılan açıklamalara baktığımız zaman Adalet Bakanı'nın yargı bağımsızlığını güçlendirmek gibi sözleri var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun burada zaten var olması bile, böyle bir fotoğrafta yer alması bile, içinde reform geçen, Avrupa Birliği geçen bir platformda olması bile başlı başına abes. Çünkü Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan itibaren sürekli bir uzlaşmaz bir devlet, tam eskiden beri bildiğimiz katı devlet, hatta derin devlet üslubunu benimsemiş bir siyasetçi. Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri ağzından pek duymuyoruz. Yıllar önce AKP'ye geçmeden ya da bu tür yerlere gelmeden önce bu tür şeyleri söylemişti olabilir ama İçişleri Bakanı olduktan sonra tamamen bundan artık bunu iyice koparmış durumda. En son cumartesi anneleri konusunda yasak öncesi ve yasak sonrası söyledikleri de zaten onun adının Avrupa Birliği ile birlikte anılmasının çok da anlamlı olmadığını bize gösterdi. Siz hem dünya çapında herkesin takdirini kazanmış, prestijli ve kendi devletiniz, hatta şu anda devleti yönetenler tarafından meşruiyeti çoktan tanınmış bir hareketi yıllar sonra, 700. haftasından sonra terörizm propagandası olarak kendi kafanızdan hiçbir yargı kararı olmadan suçlayarak yasaklamaya kalkacaksınız. Ondan sonra da Avrupa Birliği diyeceksiniz ki sadece cumartesi anneleri örneği değil, Türkiye şu anda sürekli bir olağanüstü hal düzeninde yaşayan bir ülke. Kimi kandırıyoruz? Öncelikle kendimizi mi kandırıyoruz? Bu verilen fotoğrafın, burada yapılan açıklamaların kendi kamuoyunu bile ikna etme gibi bir şansı yok. Bunların tamamen konjonktürel olduğu, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krizle doğrudan orantılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ABD ile beraber yaşanan krizin üzerine ekonomik sorunlar ve döviz krizi binince daha bir ihtiyaç hasıl oldu. Özellikle ekonomik anlamda destek ihtiyacı hasıl oldu. Ve bu anlamda da Avrupa'ya yönelmek aslında anlaşılır bir şey. Ancak buradan tekrar Avrupa Birliği ile eskiden olduğu gibi tamamen onun siyasi ve ekonomik tüm yönleriyle ona bir entegrasyonun söz konusu olacağını söylemek mümkün değil. Bu artık Türkiye için hayalin ötesinde bir şey. Dolayısıyla bu yaşanan Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krize bir sanki cevapmış gibi ama buna ne Türkiye kamuoyu, ne Avrupa kamuoyu, ne de Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenler buna inanıyorlar. Bu böyle bir
aldatmaca gibi, birkaç günü de böyle idare etmece gibi. Bu tabii ki demek değil ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri kopacak. Özellikle ekonomik sıkıntıların iyice su yüzüne çıkmasıyla, döviz kuruyla beraber Türkiye'nin dış borçlarını, özellikle özel sektörün dış borçlarını ödemesindeki zorlukların net bir şekilde ortaya çıkmasıyla beraber Avrupa'nın da bir telaşa kapıldığı doğru. Bunun birçok nedeni var ki bunları dün Transatlantik'te Ömer Taşpınar bayağı iyi bir şekilde vurgulamıştı. Bir, Türkiye batamayacak kadar büyük ve önemli bir ülke. İkincisi de söz konusu olan paraların, borçların önemli bir kısmı Avrupa bankalarıyla olan borçlanmalar. Dolayısıyla bunların ödenebilmesi lazım. Ödenebilmesi için de Türkiye'nin ayakta kalabilmesi lazım. Türkiye'nin ayakta kalabilmesi Avrupa Birliği üyeleri, Avrupa Birliği için de çok önemli bir husus. Orada tabii şöyle bir nokta karşımıza çıkıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ekonomik anlamda çok köklü, önemli ve vazgeçilemez ilişkiler var. Ama Türkiye, Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın siyasi kriterlerin artık çok uzağında. Hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin çok çok uzağında. Bu ikisi bağdaşmadan olabilir mi? İşte şu anda Türkiye'nin, Ankara'nın yapmaya çalıştığı bir anlamda bu. Demokratik konularında, siyasi konularda bir takım makyaj düzenlemeleri, bir takım bakanların, bazı bakanların çıkıp altı dolu olmayan açıklamalarla göz boyayıp ama esas olarak ilişkilerin ekonomik anlamda diri tutulması, geliştirilmesi ve gerekirse ki gerekiyor Avrupa Birliği'nin şu ya da bu şekilde Türkiye'ye bu süreçte ekonomik anlamda yardımcı, finansal anlamda yardımcı olması. Bu aslında Avrupalıların bir kısmının da çok işine gelebilecek bir formül. Çünkü biliyoruz ki Avrupa'da Türkiye'nin AB üyeliğini isteyen hemen hemen kimse kalmadı. Böyle bir acı bir gerçek var. Eskiden istiyorlar mıydı? Yine belki çok fazla teşne değillerdi ama Türkiye'deki demokratikleşmenin, reform sürecinin sahici olabileceğini düşünen, uman, bunu teşvik eden özellikle sol, yeşil partiler, sol partiler bu konuda bayağı bir ciddi yatırım yapmışlardı ve umuyorlardı. Ya da Türkiye'de çok meşhur olan sözde ummak istiyorlardı ama bir süreden itibaren özellikle Gezi ile beraber, Gezi olaylarının ardından artık onunla beraber yaşanan süreçte Türkiye'nin tamamen bir sivil otoriter bir düzene geçiş süreciyle beraber bu beklentilerin kimsede kalabildiğini sanmıyorum. O tarihlerde Türkiye için aktif bir şekilde militanlık yapan Avrupalı siyasetçilerin, parlamenterlerin, aydınların peş peşe öz eleştiriler verdiklerini, hayal kırıklıklarını dile getirdiklerini biliyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman da Türkiye'de de Avrupa Birliği üyeliğine inanan, bunun hayalini kuran, bunun gerçekleşebileceğini düşünen insanların da artık tam bir hayal kırıklığı içerisinde olduklarını görüyoruz. İnanmayanların sayısının arttığını ve en önemlisi de güçlerinin arttığını görüyoruz. Bir de tabii diğer bir husus, siyasi iktidar başı sıkıştığı zaman Avrupa düşmanlığı, Avrupa'nın tek tek ülkelerine ya da genel olarak Avrupa'nın kendisine düşmanlığı iç politikada da sık sık kullandığını biliyoruz. Hollanda ile yaşanan krizler ortada, Nazi suçlamaları ortada, Almanya ile yaşanan krizler ortada. Gelelim hukuk meselesine. Her şeyden önce Türkiye'nin bir hukuk devleti olup olmadığı meselesi var. Yani bir hukuk devleti olacaksınız ve bunun üzerine reform yapacaksınız. Türkiye'de bir hukuk devletinin artık çok uzağında olduğunu en iyi bilenlerden birileri de herhalde Avrupa Birliği. Biz zaten biliyoruz, yaşıyoruz. Avrupa da bunu yaşıyor. Özellikle kendi vatandaşlarının burada Sudan gerekçelerle nasıl gözaltına alıp tutuklandıklarını ve bir takım pazarlıklarla serbest bırakıldığını Almanlar, Fransızlar, İsveçliler hepsi bir şekilde biliyorlar. Böyle de bir maalesef Türkiye'nin hukuk devleti konusunda da Avrupalılar nezdinde kötü bir sicili var. Dolayısıyla kimsenin kimseyi kandırmaya çalışmasına gerek yok. Türkiye'nin Avrupa'yla siyasi anlamda bir ilişki kurabilmesinin trenini
maalesef kaçırdık. Bunun tek suçlusu AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan değil. Ama Erdoğan yönetiminin bu konuda çok büyük bir sorumluluğu var. Avrupalıların da bu konuda çok ciddi sorumlulukları var. El birliğiyle Türkiye'yi bu trenden yaka paça aşağı indirdiler. Şimdi Türkiye'nin bu trene binebileceği yolunda bir takım şıklıklar yapılıyor, makyaj düzenlemeleri yapılıyor. Buna yapanlar da inanmıyor, okuyanlar da inanmıyor, o manşetleri atan gazeteciler de inanmıyor, onu izleyen ah keşke diyenler de inanmıyor, Avrupalılar hiç inanmıyor, Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler de ABD'ye karşı Avrupa gibi bir kartın kalıcı bir pozisyon olabileceğini herhalde düşünmüyorlardır. Türkiye sonuçta yörüngesi olmayan ve tek başına da ayakları üzerinde duramayan, maalesef burası çok önemli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bertaraf edildiğini söyledi. Onu söyledikten sonra döviz kurlarında çok ciddi artışlar yaşandığını da gördük. Türkiye artık tek başına herkese meydan okuyarak ya da meydan okumasa bile kimseden hiçbir şey istemiyorum, ben kendi yağımla kavrulabilirim diyebilecek bir noktada değil. Eskiden böyle miydi? Eskiden de belki tam değildi ama bu kadar dışa bağımlı bir noktada değildik. Her ne kadar şey yapsak da kendi Türkiye'de yerli ve milli olma iddiası dile getirilse de milliyetçilik resmen tavan yapsa da Türkiye'nin böyle bir realitesi var. Bakın Avrupa, yeniden Avrupa Birliği diyorlar daha doğrusu ve inanmamızı bekliyorlar. Ama öte yandan idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi en azından söylem olarak ortaya atılıyor. Getirilir mi getirilmez mi bilmiyorum ama getirmek istendiğini biliyoruz. Bunun çok yanlış bir şey olduğunu zaten düşünen birisiyim ama bu benim düşüncemle olacak bir şey değil. Siyasi iktidar bunu, idam cezasını getirmek istese pekala bunun zeminini oluşturabilir. Halk oylaması yaparsa da herhalde fazlasıyla yeterli oyu alır. Ama hem Avrupa Birliği ile yeniden deyip hem de idam cezasını gündeme getirmenin hiçbir inandırıcı yanı yok. Avrupa Birliği'ne girmek bir yana, kurucu üyelerinden olduğumuz Avrupa Konseyi'nden bile dışlanma gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin daha fazla geriye götürülmesinin, Türkiye daha fazla geriye götürülmeyi kaldırabilecek bir ülke değil. Türkiye'nin toparlanması, tekrar demokrasi, temel hak ve özgürlükler üzerinde yürüyebilmesi lazım. Siyasi iktidarın bu konuda çok da fazla bir niyeti yok. Arada sırada böyle bir takım vitrin çıkışları yapsa da böyle bir şey yok ve muhalefet de yok. Yani bugün siyasi iktidarın karşısında demokratikleşme, hukuk devletini, Avrupa Birliği perspektiflerini savunacak, güçlü bir şekilde savunacak, inandırıcı bir şekilde savunacak muhalefet kurumları da yok. En son CHP'nin şu günlerde yaşadığı tartışmaları görüyoruz ortada. Diğer partilerin durumunun da CHP kadar kötü olmasa bile çok da iyi olmadığını görüyoruz. Sonuçta Türkiye arada sırada Avrupa Birliği'ni dile getirse de kendi içerisinde iyice yalnızlaşan bir ülke halinde yalnızlık, Nuri Bilge Ceylan'ın da değil mi o söz bir ödül töreninde söylediği yalnız ve güzel ülke. Yalnız ve güzel olabilir ama yalnız ve güzel olmak tek başına insanların mutlu olmasına maalesef yetmiyor. Türkiye'de insanlar daha da yoksullaşıyor, yoksul daha da yoksullaşıyor. Zengin herhalde aralarında batanlar vardır ama yine de bu dönemde özellikle bu kadar para hareketlerinin, kur hareketlerinin bu kadar keskin olduğu bir dönemde herhalde birçokları servetlerine daha fazla servet katıyorlardır. Onu hiç şaşırmamak lazım. İnsanların daha da yoksul ve yoksullaştığı bir ülke olarak yalnızlığıyla ve güzelliğiyle yetinebilecek bir ülke olmaktan maalesef çıkıyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.